Merhaba dikiş sınıfından. Şu üzerinde görmüş olduğunuz Chanel buklet kumaştan, tümük kumaştan ceketi şimdi hep beraber dikeceğiz. Kumaşımla ve kalıbımla ilgili açıklamaları videonun başında bulacaksınız. Gördüğünüz gibi Chanel püsküllü ve kollarında, etek ucunda, cep kapaklarında her yerinde püsküller yaptım bu ceketi. Ben çok sevdim. Umuyorum siz de çok seversiniz. Hadi şimdi hep beraber ceketi dikelim. Yeniden merhaba. Kumaşımız budur. Kumaş Home sayfasından almıştım. Kesime hazırlamadan önce kenarını overlock çekip, yıkayıp, ütüleyip kesime hazırlamıştım. Kalıbımız ise burada 2021 Eylül sayısından çıkardığımız 40 beden kalıbım da hazır. Onu da çıkardım. Bu ceketi şimdi biz bu ceketin kalıbıyla kendimize Chanel püsküllü bir üst giyim yapacağız. Daha önce yapmıştım. Çok da beğenerek giyiyorum. Aklımda hep bundan bir tane daha dikmek vardı. Çok da diktik biz sınıfça bundan ama ben kendi böyle tarzıma ve renklerime uygun bir kumaş arayışı içerisindeydim. Hatta o kadar çok dikmişiz ki bütün kareli kumaşlarda şöyle göstereyim. Karelerini denk getirecek işaretleri de koymuşuz. Hadi şimdi hepimize kolay gelsin. İlk yapmamız gereken kumaşımızı sermek, kumaş hataları var mı kontrol etmek ve karelerini denk getirerek iğnelemek. Kalıp yerleştirmem bu şekilde. Kareleri tekrar denk getirdim. Kareleri denk getirmekle ilgili birkaç videom var. Onu aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Burada tekrar anlatmayacağım. Oradan izleyip siz de kareli kumaşlarda kesim nasıl yapılır izleyebilirsiniz. Bakın birçok işaretimiz var. Şimdi kesim zamanı. Her videomda istisnasız unuttuğum bir şey var. Metraj hesabı 1,5 metre kumaştan çıkacak. Boyunu biraz kısalttım ve bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacağım. Ceket üzerinde ceplerini kesmeyeceğim. Ceplerini yerleştirdim fakat kesmeyeceğim. Çünkü bana bir bant lazım olacak. Bantı şu kenardan çıkarmayı düşünüyorum. O yüzden cepsiz olma ihtimali de var. Gene metrajımdan dolayı boyunu biraz kısalttım. Tesettür giyimde biz bunun şu kol kalıbındaki kol boyunu uzatarak tesettür giyime uygun hale getirdik. Boyunu uzatarak tesettür giyime uygun hale getirdik. Onların örneklerini de paylaşırım sizlerle. İşimizi kesmeye başladık. Hiçbir kumaşı atmayı düşünmüyorum. Dikiş payları içinde olan bir kalıp olduğu için kalıbımın kenarından kesiyorum. Acemiler lütfen çizin. Kenarlarından çizin ve öyle kesin. Biz şimdi hem zaman kazanmak için hem de göstermek için bu şekilde kesiyoruz. Şimdilik kestiğim parçalar bunlar. Bazılarına overlock çekilecek, bazı kenarlarına çekilmeyecek. Niye? Chanel püskülü yapmak istediğimiz için. Onları şimdi ben size aşama aşama anlatacağım ama ilk önce makinalarımı dikişe hazırlamam gerekiyor. Onları hazırladıktan sonra neresine overlock çekilecek, neresine püskül payı verilecek, neresine bant koyulacak tek tek size anlatacağım. Ön parçam, arka parçam, kol ve yaka. Overlock'umu ayarladım. Renkli iplerimi de taktım. Ölçülerimi de şöyle göstereyim ama her kumaşın kalınlığına göre değişecektir. Sadece düz dikişte şöyle bir zikzak ayarı buldum kendime. Bunun ayarlarını gösterebilirim size. Neden zikzak ayarı buldum? Çünkü katları yüzünden dikeceğiz ve püskül bırakacağımız için o püsküllü kısmı ya zikzakla dikmemiz gerekiyor ya da çift sıra dikiş atmamız gerekiyor. İkisini de denedik. Zikzak bazı kumaşlarda daha iyi sonuç verdi. Bizim bu kumaşımızda da daha iyi sonuç verecek gibi duruyor. Bakacağız, deneyeceğiz ve kararımızı vereceğiz. Şöyle bir zikzak ayarı oldu. Şimdi dediğim gibi bazen düz dikiş kullanacağız, bazen zikzak kullanacağız. Kumaşımıza göre de değişir. Bütün deneme parçalarımızı, deneme ayarlarımızı yaptıktan sonra artık bir overlock, bir zikzak, bir püskülleme şeklinde sırayla gidelim bakalım. Almam gereken işaretlerim var. Kol işaretim, kol ortası ve öndeki kol takma yerine geçireceğim. Sonra da kalıplarımı çıkaracağım.
Bir de yaka takma işaretim var. Onu söylemeyi unutmuşum. Şimdi omuz dikişlerini birleştireceğim. Çok akan bir kumaş. Hızlı hızlı dikmeye çalışacağım. Arka beden öne kapanacağı için ön omuzlara overlock çekilecek. Arka omuz serbest bırakılacak ve yüzünden birleştirdiğimizde dikiş payı, yani çizgimiz olan yere zikzak dikiş dikeceğiz. Tekrar ediyorum. 2 omuza overlock çektim. 2 arka omuzu overlocksuz bıraktım. Şimdi normalde biz bunu tersine, yani tersinden böyle yapıp dikiş payından dikmemiz gerekiyordu ya. Bunda farklı bir teknik yapacağız. Söylüyorum. Kumaşı yüzünden dikeceğiz. Kumaşı yüzünden dikeceğiz. Gözlerim görsün istiyorum. Şöyle yapıyorum. Getiriyorum. Arka öne kapanacağı için bu arkanın üzerine bunu kapatacağım. Böyle, yani önün üzerine arkayı kapatacağım. Burada da önün üzerine arkayı kapatacağım ve şuraya zikzak dikiş yapacağım 2 omuza. Sonra o zikzak dikişten bu payda kalanlarda ne olacak? Püskül olacak. Evet, üstü alta bu şekilde teyelledim. Şimdi zikzak dikişini dikeceğim. Omuz dikişlerini yaptık. Şimdi normalde bakın çok akan bir kumaş demiştik. Bunları iğneyle çekip aslında püsküllüyoruz ama hiç yapmamıza gerek kalmayacak. Kendisi o kendi püskülünü verecek. Şimdi kol takacağız. Kol da beden kola yatacağı için kolun üst kısımlarına overlock çekeceğim. Kol ağzına zikzak dikiş yapacağım. Kol parçalarımı hazırlayacağım. Burası serbest kalacak. 2 yan dikişe de overlock çekeceğim. Çünkü yan dikişleri püsküllüğü bırakmayacağım. Püskülünü önde vereceğim. Daha sonra da etek ucuna zikzak yapacağım. Kollarımın iki kenarına overlock çektim. Buraya ve buraya, yani kola takacağım yere ve kol ağzına 1,5 santimden zikzak çekeceğim ki püsküllenmesini sağlamak için. 2 kolumu bu şekilde yapıyorum. Bir de kumaşım çok aktığı için ceketimin etek ucuna da şu kadar bir mesafe, yaklaşık olarak 4-5 santim herhalde, ölçemiyorum şu an. Zikzak yapıyorum buraya da. Makineyi kapatmışım bu arada. Zikzak dikişiyle etek uçlarının da akmasını sağlayacağım böylece. Sürekli kesip durmayacağım. Şimdi buraya kolu takacağım. Kolun üstüne overlock çekmiştim. Kol üstünü buraya getirip makinesini çekeceğim. Burada da hemen Ebru'yu göstereyim. Ebru'nun fileto cep ile imtihanı. İlk fileto cebini ve kabanını dikiyor. Yani kaban tekniğine göre, üst giyim daha önce dikti de çok uzattım değil mi lafı? Arkayı öne, bedeni kola yatırdım. Kontrollerimi yapıyorum. Yanlış bir şeyim var mı? Bakın sürekli pürçekleniyor zaten. Şimdi kol altından başlayıp yan dikişi normal düz dikişle birleştireceğim. Oralara püskül vermeyeceğim. Daha sonra yakayı veya bantı yapmayı düşünüyorum. Genel görüntümüz bu şekilde. Yan dikişlerimi ve kol altını iğnelerken özellikle dikkat etmem gereken şey karelerimin birbirini takip ediyor olması. Bu şekilde iğneleyip gene zikzak dikişiyle dikmeyi düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla akan bir kumaş. Belki yan dikişlerde, belki diyorum, kumaşınızın özelliğine göre değişir ve kol dikişlerinde bir düz dikiş daha dikebilirim. Vücudu aşağıya sarkıtacak ama şu an kumaşım ona gerek duymuyor. Ama size daha çok akan, daha böyle seyrek dokunuşlu bir kumaş varsa zikzak dikişin üzerine bir de düz dikiş dikebilirsiniz. Özellikle kareli ve böyle kumaşlarda mutlaka iğneleyerek ve teyelleyerek çalışmanızı öneriyorum şiddetle. Elimle açarak dikiş hareketini yapıyorum. Kontrollerimi yapıyorum. Yan dikişlerini birleştirdiğinde genel görüntüsü şu oluyor ve üzerine göre gayet de şık olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten kumaşı da çok beğendim. Bu modelde Chanel kumaşlarda, yani bu kalıp çok uygun oluyor. Şimdi ne yapacağız? Yakasını bantlarız. Şimdi kalan kumaşım benim bu kadar.
Ya cep yapacağım ya bant yapacağım. Yani hem cebimi hem bantımı yapmaya müsaade etmeyecek gibi duruyor. Ben de şunu yapmayı düşünüyorum. Bantlarımı ayarlayıp kalan yerinden cep biraz küçülse bile cep ya sadece alt cepleri ya sadece üst cepleri yapacak gibi ayarlayacağım. Kumaşıma göre karar vereceğim. Ölçerek işlemlerimi yaptıktan sonra size de anlatırım. Şimdi bakın, her zaman göremezsiniz hocanızın kumaşın eninden bant keseceğini. Şu an kursiyerlerin bile bana bakıyor. Bant kısmını belki eninden kesip ceketin önüne dikebilirim. Henüz gene hala karar vermiş değilim. Hesaplamalarımı yapıyorum. Vazgeçtim. İçim rahat etmedi. Bu kenarından birbirine ek yaparak bant parçaları oluşturup bantımı öyle dikeceğim. Zaten çok kareli, yani böyle karışık renklerden olduğu için o kadar belli olacağını düşünmüyorum. Kumaşı kurtarma diyoruz buna. Şeritlerimi de şöyle kestim. Hazırladım. Şimdi şeritleri dikelim. Şimdi bandımı yerleştiriyorum. Karesine denk getirmeye çalıştım. Ama kumaşım yetmediği için şurada bir ek yapmıştım. Etek ucuna doğru şu kısmında biraz kareler kaymış olacak ama bu kadarcık yerde olur. Bu kadar kusur kadı kızında da olur diyelim. Bantı iğneledim. Gördüğünüz gibi nasıl yapacağım? Burada da yakada karelerini denk getirmek için iki ucundan çıktı. Ortadan yani birer santim içeriye girerek şöyle bir dikdörtgen şeklinde zikzak dikiş yapacağım. Şuraya ve açıkta kalan kısımları püsküllü yapmaya çalışacağım. Şimdi sıra yakamızda. Yakayı nasıl yaptım anlatıyorum. Yakayı tam ortadan ikiye katladım. Şurası kat yeri olacak. Tele falan yapıştırmıyorum bunda. Gerek duymuyorum. Çünkü çok bir kumaş. Diğerinde de yapıştırmamıştım. Yakaya zaten overlock çekmiştim. Yakamı karelere denk gelecek şeklinde bu şekilde iğneledim. Ve şöyle yerleştirip şuraya zikzak dikiş yapacağım. Üst yaka ve alt yakada pürçek olmayacak ama şuralara zikzak dikiş yapacağım. İki yan yaka ve yakanın bu kenarı püsküllü olacak. Nazlı Hanım'dan rica ettim, bana yardımcı oluyor. Şöyle yakamızı da yaptık. Şimdi kalan kumaşlarımızdan bırakabiliriz. Kalan kumaşlarımızdan cep ayarlamaya çalışacağız. Biraz konseptin dışına çıkacağız. Yani kalıbın dışına biraz çıkacağız. Ve şunu söylemeyi unuttum. Şu arkada beline bir lastik dikip hafifçe belini büzeceğim bunun. Kumaşın verdiği kadar ceplerimi de kestim ve elimde şu kadar kumaşım kaldı. Tabii ki bunda da kare ayarlamaları yapılıyor. Hatta şunu yapabilirsiniz kumaşınız fazlaysa. Cep torbalarınızı kumaşın verevine yerleştirin ve karelerin verev gelmesini sağlayın. Çok daha şık oluyor. Şimdi ne yapacağım? Buraya bir zikzak dikiş yapacağım. Buraya bir zikzak dikiş yapacağım. Daha sonra pililerimi katlayacağım. Pili yönlerim var. Pililerimi katladıktan sonra ütülerini yapacağım ve ceplerimi yerleştirip üç kenarından zikzak dikişi yapacağım ve kenarlarının tekrar püsküllenmesini sağlayacağım. Bu şekilde kalıptaki pililerin dönüş yönüne göre pililerimi şu şekilde katlayıp ütü yüzü çıkarıp cep torbalarımı hazırlıyorum. Siz ölçüyü büyük küçük kumaşınıza göre değiştirebilirsiniz elbette. Evet, ceplerimi de diktim, bitirdim. Şimdi sıra geldi. Oturacağım. Elime de bir iğne veya ilik sökücü alacağım. Bunları böyle çeke püsküllü yapacağım. Dikişe kadar getirmeyeceğim. Dikişin 1,5 santim 7 milim yerine kadar getireceğim. Çünkü kendisi zaten dökülecek daha sonra. İğnenin ucuyla alıyorum. Çıkarıyorum. İğnenin ucuyla alıyorum. Çıkarıyorum. Dikişe kadar değil. Şurada bir dikişim var, hemen kesiyorum. Böyle iplerim çıkıyor. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Buralardan da zaten bakın kendisi dökülüyor rahatlıkla. Şuradan da çekeceğim. Yani nereye püskül yaptıysam oradan ipleri çeke püsküllerimi oluşturacağım. Tekrar şöyle bir genel görüntüsüne bakın istiyorum. Saçaklamalarım daha bitmedi. Arkadaki büzgüyü yapmadım. O bitmedi. Etek ucuna şöyle yavaş saçaklamaya başladım. Ayrıntılarını size şöyle manken üzerinde bir göstereyim. Karelerimi denk getirdim. Yakada sadece
Şuraya ya tersinden bir lastik dikeceğim ya da bantla şu kısmı, tam bele gelen kısmı toplayacağım. Çok hoşuma giden bir çalışma oluyor. Bitirir bitirmez de üzerimde göreceksiniz inşallah. Evet, arka beden kalıbımın üzerine şöyle bir tünel işareti vardı. Arka bedenin üzerine koydum. Tünel yerimi işaretleyeceğim. İşaretledikten sonra bu lastiği kumaşın tersinden dikerek arkayı biraz, arka beli büzeceğim. Bunu yaptıktan sonra tekrar bütün kontrollerimi yapacağım. Bitip bitmediğine, eksik, gedik, sökük bir yeri var mı onları göreceğim. Şu şekilde de yakayı görüyorsunuz. Şimdi size ölçü vereyim. Yaklaşık olarak 23'e 11-12 santimlik bir dikdörtgen oluşturdum. Şöyle şu şekilde buraları üçgen dikerek 2 kattır kumaşım. Paylarını şekline göre incelteceğim ve kenarlarına saçak yaparak arkaya diktiğim o lastiğin üzerine bunu kapatacağım. Yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Sadece bu benim kattığım bir yorum. Kalıpta yok. Dikişini diktim. Kenarlarını şekline göre yaptım. Şimdi saçaklama sırası. Üzerimizde görmeden önce son kez şöyle bir mankenin üzerinde görelim istiyorum. Ayrıntılarını çekiyorum sizler için. Şöyle gösteriyorum. Bu taraftan da göstereyim. Karelere, karelerin gelişlerine, cep püsküllerine, kol püsküllerine dikkat edin. Burası arka tarafta biliyorsunuz. Bel kemerinde diktim. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu bence. Gerçekten harika. Dikimi çok kolay. Gerçekten herkes dikebilir. Dikiş bilmenize bile gerek yok diyeceğim. Çok bu sözü sevmesem de ama dikerseniz, benimle paylaşırsanız, fotoğrafını gönderirseniz çok sevinirim. Kumaşım çok tavsiye bir kumaştır. Onu da söyleyeyim. Bir de üzerimde görelim. Evet, Chanel püsküllü ceketimiz bitti. Bitmiş hali bu şekilde. Dediğim gibi tesettür giyime uydurabilirsiniz. Boyunu uzatabilirsiniz. Kol boyunu uzatabilirsiniz. Daha kısa yapabilirsiniz. Ayrıntılarını zaten resim olarak da paylaşacağım Instagram'daki gönderilerimde. Umuyorum beğenmişsinizdir. Kumaşımı Kumaş Home sayfasından almıştım. Yeniden söylüyorum. Çok tavsiye ediyorum. Kumaşı da kalıbı da. Dikiş sınıfından sevgiler herkese.